zaman hayır olsun dostlar. Bugün Gagavuz yerinden bir tarifle geliyorum size. Yabancı bir gelinden tarif almak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Gagavuzyam'ın meşhur böreği kıvırma dedikleri ya da benim köyümde kaymaklı börek, kaymaklı pide diyoruz. Bu böreğin tarifini vermek istiyorum size. Çocukluğumdan bu yana hatırladığım bir börek. Babaannem yapardı. Böyle yer sofrasında açardı ve taş fırında pişirirdi. O kokuyu zaten hayatım boyunca hiç unutmam. O yüzden bugün de memleketimin mis kokulu böreğini sizler için yapacağım. Hiç uzatmadan da yapılışına geçebiliriz. Şimdi böreğimizi hazırlamaya başlarken ben ilk önce malzemeleri saymak istiyorum. Böyle günlük yufkam var. 3 tane günlük yufkam. Burada 400-450 gram kadar beyaz peynir. Yine 400-450 gram kadar yoğurt. Normal yoğurt. Burada 1 su bardağı krema. Tereyağı eritilmiş 100-120 gram kadar ve 4 tane yumurta. Malzemelerimiz bunlar. Yapılışına da geçelim. Yufkamızı açalım bir tanesini. Ben tabii günlük yufka kullanıyorum ama Türkiye'de olmayanlar için diyorum, günlük yufka bulamayanlar için diyorum, isterseniz ince lavaş da kullanabilirsiniz. Üzerine şöyle birkaç kaşık eritilmiş tereyağı gezdireceğim. Fırçamla tereyağını şöyle yaydıracağım. Evet ve şimdi üzerine beyaz peynir şöyle eşit bir şekilde her tarafına gelecek beyaz peynir yayıyorum. Ben beyaz peynir kullanıyorum. Lor peynir de kullanılabilir. İsterseniz farklı bir peynir de kullanabilirsiniz. O zevkinize göre seçersiniz. Şimdi bu yufkayı şöyle yarıdan katlamam lazım şu şekilde. Katladım. Ve sonraki işlem yufkayı böyle büzüştüreceğim mi deniyor? Yani böyle yelpaze şeklinde katlıyorum. Böreğin adı da bu katlama şekilden herhalde geliyor. Kıvırmak diye. Kıvırıyorum. Kıvırma dediğimiz bu. Şimdi kıvırdık. Bundan sonra tepsiye aktaracağım. Tepsini aldım. Şöyle tepsi boyuna kadar kesiyorum. Ha tabii ilk önce tepsimi yine yağlamam gerekiyor ki böreğin yapışmasın. Hazır eritilmiş tereyağım varken şöyle fırçayla her tarafına gelecek şekilde tepsimi yağlıyorum. Ve şimdi böreğimi şöyle dikkatlice tepsime aktardım. Bunu da aynı şekilde. Evet. Bu şekilde bakın yelpaze şeklinde. Şimdi diğer iki yufkamızı da ayarlayalım. Tepsimizi dolduralım. Şimdi bakın ben bütün yufkalarımı hazırladım, ayarladım. Kıvırdım. Kıvırma böreğini tepsime koydum. Şimdi üstüne dökülecek sosa geçiyorum. Bunu bir kenara alalım. Yoğurdumuza geçelim. Yoğurdun üzerine ben krema ekliyorum. Neden krema ekliyorum? Çünkü benim memleketimde normalde bu börekte yoğurt görünümünde kaymak dediğimiz, biz Gagavuzlar ona kaymak dediğimiz bir yoğurt türü kullanıyoruz. Rusça smetana denir. Ama Türkiye'de yoktur ve o yüzden ben böyle bir çözüm buldum. Tat olarak en yakın smetanaya, o kaymak dediğimiz yoğurda en yakın şekilde bu şekilde yani yoğurt içine krema ekliyorum. Tadı öyle yakalıyorum aslında. Ve üzerine yumurtalarımı da ekleyeceğim.
Evet, kabım küçük geldi. Kabı değiştireceğim. Öbür yumurtalarımı da kırıyorum. Ve bunu iyice çırpmam lazım. Evet, bakın sosum da benim hazır. Yumurtalarımı iyice yoğurda yedirdim. Artık böreğin üstüne dökebilirim. Şu şekilde böreğin her yerine gelecek şekilde. Ve spatula yardımıyla şöyle yine her yerine gelecek şekilde yaydırıyorum. Ve artık fırına göndereceğim. Fırınımı da açtım önceden. 200 derece ısıtıyorum. Alt üst ve alt üst fanlı pişireceğim. Ben fanlı da pişireceğim. Evet, gördüğünüz gibi böreğim fırına gitmeye hazır. Fırına gönderiyorum ve yaklaşık 40 dakika kadar fırında kalacak. Evet, benim böreğim pişti. Tam 35 dakika fırında kaldı. Benim fırınım 35 dakikada pişirdi. Siz fırınıza göre ayarlarsınız. Bakın üstü çok güzel kabardı. Çok da güzel kokuyor. Ben şöyle kesmek istiyorum böreğimi ve içini göstereceğim size. Şöyle bir dilimini almak istiyorum. Ve tabağa getireceğim. Bakın içi de güzel pişti. Böyle sosu da bol oldu. İçindeki peynir de çok güzel. Bu şekilde ve çok lezzetli bir börek oluyor. Evet, böreğim çok güzel oldu. Ben sonucundan memnunum. Şu an mutfağımda gerçekten çocukluğum gibi kokuyor. Babaannenin böyle bu börekleri yapıp da mutfağa çıkardığında masanın üzerine öyle kokuyor. Tabii babaannem elle açardı yer sofrasında. Ve o bambaşka bir tattı ama yani biz günümüzde her imkanımız var. İşte hazır yufkadan bir şeyler yapmaya çalıştık ve gerçekten güzel ve pratik, yani pratik bir börek. Çok lezzetli. Siz de deneyin. Bence beğenirsiniz, memnun kalırsınız ve sık sık da yaparsınız. Herkese şimdiden afiyet olsun. Evet, kaymaklı pide, kıvırma böreğin tarifi de bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım yapmayı da denersiniz. Çünkü çok güzel gerçekten de pratik ve çok güzel, çok lezzetli bir börek. Ben de yaparken, hatta piştikten sonra birazcık hüzünlendim. Çünkü memleketimi özlüyorum tabii ki. Bu kadar. Eğer yaparsanız da tarifini denersiniz de yorumlarınızı bekliyor olacağım. Hatta özellikle bu tarifte yorumlarınızı bekleyeceğim. Çünkü bu tarif benim için özel bir tariftir. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın. Beni izlemeye devam edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim butonunu açarsanız öylece hiçbir videomu kaçırmamış olursunuz. Sizleri çok seviyorum. Yaşasın Gagavuzlar diyorum. Memleketime selamlar. Güle güle.